Cilde en iyi gelen iki harika ürünü birleştirirseniz cilt lekeleriniz gider, cildiniz sıkılaşır ve bembeyaz olur. İki malzemeyi birleştireceğim. İki ayrı tarifle geleceğim. Biri nohut, bir diğeri pirinç. 1 yemek kaşığı nohut ve 1 yemek kaşığı pirinci 1 bardak oda sıcaklığında suyun içerisine koyun. Bunu bir gece bekletin. Bakın bir gece öncesinden ben bu tarifi hazırladım. Nohuttan hemen bir tane çıkartıyorum. Böyle avucunuza aldığınızda parçalanıyorsa tamamdır. İstenilen kıvama gelmiştir demektir. Bunu suda beklettik bir gece. Sonra karıştırıcıya suyuyla beraber aktarıyoruz. Artık öğütücünüz, karıştırıcınız, çırpıcınız neyi tercih ederseniz onunla bunu püre haline getirin. Biraz sıvı bir kıvam olacak. Böyle katı bir kıvam beklemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu süzüyorum. Sadece bununla bile her akşam cildinizi temizlerseniz inanılmaz cildiniz arınır, gözenekler sıkılaşır, cildiniz beyazlar. Bakın sadece bu su bile gerçekten inanılmaz etkili. Ama biz daha güzel yapacağız şimdi bunu. Tavaya, tencereye aldım. Bunu birkaç dakika pişireceğim. Böyle çok katı bir kıvama gelmeyecek ama o sıvılığı da gidecek, hafif lapa kıvamına geldiğinde ocağın altını kapatacağım. Ocağın başında bekleyin. Çok çabuk istenilen kıvama geliyor. Hemen altını kapatın. Biraz ılımaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra işleme geçiyoruz. 2 tane ayrı kap aldım. Çünkü 2 harika tarif hazırlayacağım. Yaklaşık 4 yemek kaşığı dolusu her bir tarif için pirinç ve nohut kremasından hazırlamış oldum. Şimdi birinci tarife geçelim. Bunun için mısır nişastası kullanıyorum öncelikle. 1 yemek kaşığı mısır nişastasını karışımımın içerisine ilave ettim. Özellikle cildinizdeki kiri atan, geniş gözenekleri sıkılaştıran ve cildinizi beyazlatıp ışıltılı hale getiren tarif. Birinci tarifimiz özellikle beyazlamak ve böyle porselen gibi aydınlık bir cilde kavuşmak isteyenler için hazırladığımız tarif. Sonrasında içerisine biraz daha sızma zeytinyağı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı. Burada dilediğiniz cildinize iyi gelen başka bir yağ ilavesi de yapabilirsiniz ama zeytinyağı gerçekten cilt bakımında en etkili, cilde en iyi gelen yağlardan bir tanesi. Fiyatı da diğer yağlara göre ekonomik. Evde de rahatlıkla bulunuyor. O yüzden ben zeytinyağını cilt bakımı ürünlerimde, maske ve kremlerimde çok kullanıyorum. Çok da seviyorum. Karıştırdım. Şimdi bunun içerisine bir de E vitamini ekleyelim ki karışım harika olsun. Kırışıklıklarımızı da açsın. Cildimize gerekli nemi de versin. Yaklaşık 10 damla E vitamininden ekledim ve karıştırdım. Bakın bu pirinçli nohutlu o güzel kremimiz hazır. Eğer cildiniz bunu krem olarak değil de bir maske olarak kullanmak istiyorsa, rahatsızlık hissediyorsanız bunu 20-30 dakika cildinizde beklettikten sonra yıkayabilirsiniz. Ama ben daha uzun süre cildimde tutabiliyorum derseniz beklemesine müsaade edin. Yıkadıktan sonra ciltteki renk farklılığını, o gıcırtıyı gördüğünüzde iyi ki de daha uzun bekletmişim diyebilirsiniz. Nişasta olduğu için kuruduktan sonra böyle biraz beyaz bir renk bırakacak, biraz kuruma yapacak ama yıkadığınızda gıcır gıcır olacak arkadaşlar. Bolca sürün. Mutlaka ellerinize de sürün. Yüzünüze, tüm cildinize, göz altınıza dahil olacak şekilde sürebilirsiniz. Birinci tarifi aldım bir kenara. Şimdi ikinci tarifim için hazırlıklara başlıyorum. Aloe vera jel. Dilerseniz bitkiden çıkarttığınız o doğal, o harika jeli kullanın. Dilerseniz bildiğiniz, güvendiğiniz, doğala yakın olan ürünlerden, aloe vera jellerinden kullanabilirsiniz. Şöyle 3 yemek kaşığı silme, tatlı kaşığı kullanacaksanız da 3 tatlı kaşığı dolusu aloe vera jelden karışımın içerisine ekleyin, bir karıştırın. Buna birkaç küçük ekleme daha yapalım. Bu krem özellikle kırışıklıklar ve cildi germek için ve ciltteki kuruluğu atmak için. O yüzden avokado yağı. Ben cildim ne zaman kurursa, böyle mat bir görüntü olduğunu düşünürsem, pul pul dökülmelerin olduğunu ne zaman düşünürsem biraz avokado yağı kullanırım. Çok hızlı cilde nem veriyor. Kırışıklıklarla harika mücadele ediyor. O yüzden biraz da avokado yağı ekledim bu seferki yaptığım krem tarifine. Ayrıca bu akşam sürüp sabaha kadar cildinizde bıraktığınızda hiçbir rahatsızlık vermiyor arkadaşlar. Sabah yıkadığınızda böyle cildiniz resmen neme doyuyor. Dilerseniz
Buna birkaç damla da limon yağı ilavesi yapabilirsiniz. Hem şöyle misler gibi koksun. Hem cildinizde enfeksiyonel bir durum varsa, bir sivilce varsa onları bir güzel geçirelim, söndürelim. Bitmiş bir cam krem kabını aldım, aktardım. Cam kaplarda saklarsanız hazırladığınız kremin, maskenin ömrü daha uzun oluyor arkadaşlar. Bolca sürüyorum. Ellerime de sürüyorum. Ellerimizde kırışıklıklar var. Yaş ilerledi. Lekeler var. Yaş ilerledi. O yüzden onlara da çok güzel bakmamız gerekiyor. Bolca sürüyorum. İkinci tarifim özellikle kırışıklıklar için, cilt kuruluğu için de. Birinci tarifim özellikle bembeyaz, porselen gibi cildi olsun isteyenler için de 2 tane şahane tarif hazırladık. Birincisi, bakın burada biraz süre geçtikten sonra kuruyor. Böyle sıyırdığınızda, ben yerinizde olsam mümkün olduğu kadar uzun süre bekletir, sıyıra sıyıra cildimden çıkartırım. Ölü deriyi de atarım. İkinci tarifimiz ise bolca elimize, yüzümüze sürdüğümüz kırışıklıkları tedavi ettiğimiz, resmen botoks etkisiyle cildimizi güzelleştirdiğimiz kremimiz. Ben birinci tarifi peeling yaparak sıyırmayı, ikinci tarifi ise akşamdan sürüp sabaha kadar kalmasını, sabah bir güzel cildimi yıkamayı tercih ediyorum. Bakın yıkadıktan sonra özellikle birinci tarifteki elimi görüyor musunuz? Şöyle ova ova cildimden çıkarttım. Bembeyaz oldu. Hemen de farkı görebilirsiniz. Denemeden inanmayacaksınız, bu kadar beyazlar mı diyeceksiniz, ama denediğinizde hak vereceksiniz. Hadi şimdi bu iki güzel tarifi de cildimize, yüzümüze nasıl uyguluyoruz? Biraz pirinç kullandık, biraz nohut kullandık. Bu harika iki tarifi birlikte hazırladık. Birinci tarifimiz özellikle beyazlamak isteyenler için dedik. Böyle temiz cildime alıyorum. Avucumda ellerimle, dilerseniz maske fırçalarıyla sürebilirsiniz, ama ben bunu böyle avucuma alıp bol bol ova ova sürmeyi tercih ediyorum. İkinci tarifimizde botoks etkili, kırışıklık önleyici, cildi toparlayan o güzel tarif. Onu da yüzümün diğer tarafına sürüyorum. Her ikisini de birlikte de kullanabilirsiniz, seçim sizin. Ben böyle bolca sürüyorum. Sonrasında sürüp bırakmayın. Burası çok önemli. Masaj yapın. Cildiniz onu emsin. Üst dokuda kalmasın. Böyle altıda geçsin. Göz altlarıma da sürüyorum. Adındaki kırışıklıklar, onlar da gitsin. Göz kenarındaki kırışıklıklar, onlar da gitsin. Bolca bolca sürüp cildime masaj yaptıktan sonra bekletiyorum. Sonra yıkadığımda çok güzel oluyor. İyi ki de yapmışım diyorum. Umarım siz de kullanır. İyi ki de yapmışım, çok güzel hissediyorum kendimi dersiniz. Buraya birkaç video daha bıraktım. İzlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Videoyu izler, denerseniz sonuçları da lütfen bizlerle paylaşın. Bir de kendinize çok iyi bakın. Bay bay.